Herkese selam, ben Fatih Sucu. Bu videomuzda Mapinfo ile ilgili bazı lisans işlemlerini size anlatacağım. Lisans transferi nasıl yapılır, lisans aktivasyonu nasıl yapılır, hata almanız durumunda hangi işlemleri yapmanız gerekiyor, bunlardan size kısa bir şekilde bahsedeceğim. Mapinfo programımızı açtık. Öncelikle lisans konusunda tabii bazı senaryolar olacak, size bunlardan bahsedeceğim. Siz videoda tabii istediğiniz senaryoyu uygulayabilirsiniz. Birincisi şu olacak. Ben hemen şu üstten Pro seçeneğine tıkladım. Daha sonrasında buradan lisanslama seçeneğine geldim ve burada benim lisans bilgilerim yer alıyor. Birinci senaryomuz şu şekilde. Benim burada bir bilgisayarım var ve ben bilgisayar değiştireceğim ya da işte bilgisayara format atılacak ya da programı kaldırıp yeniden kurmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı da lisansı transfer etmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki lisansı biz transfer yapmadığımız zaman yurt dışı sunucusuna gitmiyor. Gitmediği için de lisans kullanımda gözüküyor. Diyelim ki ben bu bilgisayara lisans transferi yapmadan format atarsam lisans kullanımda gözüküyor ve siz tekrardan o lisansı kullanamıyorsunuz. Çünkü kullanımda gözüküyor. Bu sebepten dolayı da gelip benim ne yapmam lazım? Lisans transfer işlemini yapmamız gerekiyor. Peki geldik. Burada lisanslamaya tıkladık. Lisans bilgilerimiz burada. Aşağıdaki seçenekte lisansı transfer et yazıyor. Hemen buraya tıkladınız. Bu bizim kullanmayacağımız, yani artık kullanımı bırakacağımız bilgisayardaki Mapinfo olacak. Buradan lisans transferini yapacağız. Daha sonrasında başka bir bilgisayarda yine aktivasyon işlemine bakacağız. Burada lisansı transfer etmek istiyor musunuz diyor. Evet'e bastınız. Şu şekilde bir pencere geldi. Burada birinci tercih edeceğimiz seçenek otomatik transfer olacak. Yani burada internet bağlantınız varsa, üzerinde herhangi bir kısıtlama yoksa, bazen yurt dışı sunucuları güncelleme yapıyor. Güncelleme esasına denk gelmezseniz otomatik transfer daha kullanışlı oluyor. Otomatik transferi işaretliyoruz. Next'e bastığınız zaman bu işlemi kendisi otomatik olarak yapıyor ve yurt dışı sunucusuna lisansınızı iade ediyor. Biraz sizi burada bekletebilir. Lisans transfer işlemi başarılı bir şekilde yapılmadı. Uyarı veriyor. Peki buraya tamam dedik. Diyelim ki başarılı yapıldı. Başarılı yapıldıysa zaten program kendi kendine kapanıyor. Yani buradaki pencereye siz cancel dediğiniz zaman program bir 10-15 saniye içerisinde kapanıyor. Tekrardan programı açtığınızda lisansın gittiğini görebilirsiniz. Emin olmak adına bunu da yapabilirsiniz. Peki şu an hata aldık. Lisans transfer işlemi yapılmadı. Geliyorum o zaman e-mail transfer seçeneğini seçiyoruz. Bu nasıl çalışıyor? Tıkladınız. Next'e bastık. Burada bir dosya konumu belirlememizi istiyor. Browse'a bastım. Masa üstünü seçiyorum burada. İstediğiniz herhangi bir klasör dosya olabilir. Hiç fark etmez. Tamam'a bastım. Desktop'ı seçtik. Next'e basıyoruz. Bakın burada diyor ki şuraya diyor bir transfer request dosyası oluştu. Bunu da şu mail adresine atmamızı istiyor. Peki buraya OK diyorum. Bu mail adresini bu arada kopyalayıp bir yere yedekleyebilirsiniz. Ben yedeğini aldığım için şimdilik kopyala yapmayacağım. OK'ye bastık şu şekilde. Bakın programımız artık kendisi otomatik kapandı. Ben kapatmadım. Tekrar açmaya çalıştığınızda lisansınızın olmadığını görebilirsiniz. Şu an biz lisansı e-mail transferine dosyasını oluşturduk. Fakat bunu biz yurt dışına göndermediğimiz sürece lisans boşa çıkmıyor. Yani kullanımda gözüktüğü için tekrardan kullanamıyorsunuz. Çünkü yurt dışının sunucusu bundan haberi yok. Bizim ne yapmamız lazım? Bakın dosyamız burada. Bunu alıp belirtilen mail adresine göndermemiz gerekiyor. Lisans sunucuya iade edilsin ve tekrardan kullanıma hazır olsun diye. Bu şimdilik burada durabilir. Bir senaryo şöyle. Lisansı transfer ettiniz. Otomatik transfer çalışmadı. E-mail transfere geçtiniz ve dosyamız oluştu. Bu lisansı şu an başka bir yerde kullanmayacaksak eğer, maili hazırlayıp bu dosyayı ekleyip yurt dışına gönderebiliriz. Yani lisansı sunucuya iade edebilir misiniz diye yazdığınızda İngilizce bir şekilde onlar zaten size dönüş sağlayacaktır. Bir diğer senaryo ne? Bunun devamı şeklinde ben geldim burada lisans transfer dosyası oluşturdum ve başka bir bilgisayarda aktivasyon yapmak istiyorum. O zaman tek bir mail atabiliriz. Yani hem transfer mailini atacağız hem de aktivasyon mailini atmamız gerekiyor. Bu ikisini tek bir mailde iletebiliriz. Şimdilik bu bizim transfer dosyamızda burada bekleyebilir. İkinci bilgisayara geçtim. Şöyle bir sanal Windows'um var. Yani ikinci bir bilgisayar olarak burayı kabul edeceğiz. Hemen geliyorum. Mapinfo programını da buraya sürükle bırak yapacağım. Programın setup'ını aldınız. Buraya gönderdiniz. Benim şu an örnek olarak yapacağım Mapinfo versiyonu 19 versiyon. Şuradaki. Tıkladım buraya. Kurulumu yapmam gerekiyor. Setup kısmına geldik. Bunu eğer ki izniniz varsa yönetici olarak çalıştırmanızı öneririm. Eğer izniniz, erişiminiz yoksa yönetici olarak çalıştırmasanız da olur. Buradan dil tercihinizi yapıyorsunuz. Tamam bastım. Burada yardımcı programlar isteniyor. Bu bazen bir tane bazen 5 tane değişebiliyor bilgisayardan bilgisayara. Yükleye bastık. Öncelikle bu yardımcı programları yüklüyor. Şu arkadaki klasörü şöyle kapatacağım. Yardımcı programlar yüklendi. Asıl yükleme ekranımız geldi. İleri diyorum. Lisans sözleşmesini kabul ettim. Birinci kutucu işaretliyoruz. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ve kuruluş, yani üniversite ise üniversite, kurumsa kurum.
Ben şimdilik bunu test diye yazacağım. Seri numarası ve giriş kodunu burada girmiyorum. İsterseniz bu adımda da girebilirsiniz. Bu arada şu kutucuğu işaretlemiyoruz. Bu Mapinfo Viewer olarak kurulmasını sağlıyor. Yani data açıp görüntüleyebilirsiniz. Üzerinde işlemler yapamazsınız. İleri dedik. Değiştirmiyorum herhangi bir ayar. İleri ve yükle diyorum. Yüklenmesini bekliyorum şimdi. Yükleme işlemi tamamlandı. Ekrana bir uyarı geliyor. Diyor ki internet sitesi açılsın mı? Ben bunu hayır diyeceğim. Son diyorum. Kurulum tamamlandı. Hemen geldim. Mapinfo Pro'yu açıyorum. İlk açılışta sizi biraz bekletebilir. Bu yaklaşık 1 dakika ya da 2-3 dakika sürebiliyor. Bazı tool'ları, ayarları yüklemesi gerekiyor. Bunları yüklerken ben hemen lisans konusunda sizi tekrardan bilgilendirmek istiyorum. Burası yüklendikten sonra lisans bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Peki bizim lisans bilgilerimiz nerede? Eski bilgisayara geldik. Yani lisans transfer yaptığımız bilgisayarımıza geldik. Burada tabii bu dosyayı sizin almanız gerekiyor. Bilgisayar formatlanacaksa bunu tabii ki de almış olmamız gerekiyor. Silinirse bunu ulaşamayız. O zaman da sıkıntı yaşarız. Öyle bir durum var. Dosyamız burada. Eğer ki lisans bilgilerimiz bir yerde yedekli değilse bu dosya üzerinde sağ tıkladınız. Birlikte aç diyebilirsiniz. Not defterinde açtığınız zaman bakın burada lisans bilgileriniz yazar. Bu sizin serial numaranızdır. Bu ise bizim access kodumuz. Bunlar bizim lisans bilgilerimiz. Bunları tabii bir yerde yedekli olmanız da gerekiyor. Hemen bir örnek göstermek istiyorum size. Burada lisansla ilgili bir örnek var. Nedir o? Serial number şurada yazıyor. Burası 19'da başladığı için 19 versiyon Mapinfo'ya uygun. Sizin eğer buradaki başlangıç yani karakterden sonra ilk gelen 2 sayı sizin Mapinfo versiyonunuzu ifade eder. Burası 21 ise 21 versiyon, 17 ise 17 versiyon ifade eder. Bakın bizimkisi 19'da başladığı için 19 versiyon Mapinfo'ya uygun lisans olduğu anlamına geliyor. Peki burada bir de access kodumuz var. Lisans bilgileriniz diyelim ki bu şekilde bir yerde yedekli not defterini açtınız. Bunu kopyala yapıştır yapmak istiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri bunun sonunda boşluk varsa ki bazen boşluk olmadığı halde yedeklediğiniz yere göre boşluk ekleyebiliyor. Seçtim. CTRL-C'ye bastım ya da işte sağ tıklayıp kopyala dediniz burada. İkinci bilgisayara ya da işte bunu tabii sizin flash'a atıp atmanız gerekiyor oraya ya da manuel elle de yazabilirsiniz. Ben sanal Windows olduğu için hemen şöyle sanal Windows'uma geçtim. Bakın ön yüklemeyi yapmış. Burada Activate'e tıklıyorum. Eğer Continue'ye tıklarsanız 30 günlük demo süreniz başlar. Serial kısmına dediğim gibi manuel olarak elle de yazabilirsiniz. Ben şöyle yapıştır yapacağım. Bakın burada sonda şuna dikkat ettiyseniz boşluk var. Bu boşluğun olmamasına dikkat edin. Yani kontrol etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında geldik access kodu. Şu şekilde yine kopyaladım. Buraya yapıştır yapıyorum. Bakın bunun sonunda boşluk yok. Bir de ilk başta da bazen boşluk ekleyebiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada gözüken sadece örnek bir lisans olması için bu şekilde hazırladım. Tabii ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gitmiyor lisanslar. Yani bu şekilde değil. Ben hemen kendi doğru lisansımı girip tekrar ekrana geleceğim. Lisans bilgilerimi girdim. Next tuşuna bastık. Burada otomatik aktivasyonu tabii ki de deneyebilirsiniz ama bir önceki lisans transferi e-mail transfer yaptığımız için ve bu e-mail transfer dosyasında yurt dışına henüz iletmediğimiz için bizim lisansımız kullanımda gözüküyor. O zaman otomatik aktivasyonu kullanmanız işe yaramayacaktır. Yine de deneyebilirsiniz. Yani otomatik aktivasyon seçip Next'e basabilirsiniz. Büyük ihtimalle hata verecektir. Lisansınız kullanımda gözüktüğü için. E-mail aktivasyona tıkladık. Next'e basıyorum. Yine burada bana bir dosya oluşturmam isteniyor. Browser'a tıkladım. Masaüstünü tercih ediyorum genellikle. Desktop. Next dedik. Bakın burada yine bir adres veriyor. Bu adresi de yine kopyalayabilirsiniz. Şöyle OK bastım. Ne oldu? Buraya dosyam geldi. Bakın bu bizim aktivasyon dosyamız. Request dosyası. Buraya tamam diyelim. Programımız açıldı. Tabii lisans aktivasyonu yapmadık. Bu nasıl açıldı? Şu an 30 günlük demo olarak açıldı. Şimdilik programı şöyle aşağı doğru indirdim. Şu an lisans aktivasyonu henüz yapmadık. Bu bizim aktivasyon için oluşturduğumuz dosya. Bunu hemen mail atacağım bilgisayara taşıdım. Bu da bizim transfer dosyamız. Bakın şurada transfer request diye yazar. Bu da request diye yazıyor. Sanal Windows'umu şöyle aşağı doğru indirdik ve mailime geçiyorum. Özellikle varsa kurumsal mailiniz oradan yazmanız çok daha iyi olacaktır. Üniversite maili ya da kurum maili olursa çok daha iyi olacaktır. Şu an bir senaryo üzerine size örnek video olması için çektiğim için ben Hotmail adresimden mail atacağım. Yine e-postaya tıkladım. Geliyorum hemen eklemem lazım değil mi? Bilgisayara göz at dedim. Bakın bu bizim aktivasyon dosyamız. Bu da bizim transfer dosyamız. Yani yurt dışına şunu söyleyeceğim. Transfer dosyasını ekledik. Aktivasyon dosyamızda bu. Bize bir aktivasyon response dosyası gönderir. Bunlar request ya. Biz response dosyası isteyeceğiz. Bu şekilde ekledik. Daha sonrasında geldim. Ben şöyle size bir örnek mail de hazırladım. Mail atacağımız adres burası. Mapinfo'da yazıyordu zaten. Oradan da kopyalayabilirdiniz. Gönderici adresini buraya yapıştırdım. Konu ekleyin diyor. Konuya istediğinizi yazabilirsiniz. Bu arada çevirici de kullanabilirsiniz. Burada lisans yardım diyebilirsiniz. Lisans aktivasyon diyebilirsiniz. Şu şekilde yazdım. Daha sonrasında bir de buraya konu yazmamız gerekiyor. Burada örnek bir mailimiz var. Hatta bu mailin çevirisine bakalım sizinle birlikte.
Merhaba, otomatik lisans aktivasyonu çalışmadı. Lütfen ekteki talep için bir yanıt dosyası hazırlayabilir misiniz? Bu şekilde bir mail hazırlamışım. Bunu değiştirebilirsiniz. Hani illa bu şekilde olması gerekmiyor. Ve altta da aldığım hatanın ekran görüntüsü. Bunu koyarsanız çok daha iyi olur. İster transfer edeceğiniz dosyadaki hata olur, ister aktivasyon yapacağınız bilgisayardaki hata olur. İkisinden bir tanesini koysanız yeterli olacaktır. Bunu şöyle kopyaladım. Hemen gelip mailime yapıştırıyorum. İki resim dosyasını ekleyemedim. Nedense Outlook donuyor. Şöyle yazıyı ekledim. Resim dosyasını şöyle yapacağım. Hani olmadığı için şöyle resim olarak kaydet diyeceğim. Masa üstüne buraya kaydedelim. Hemen geldim. Şuradan eki ekliyorum. Ve daha sonrasında göndere bastık. Mailimiz iletildi. Biraz bekleyeceğiz. Bu esnada spam klasörü ya da gereksiz e-posta klasörleriniz, bunları kontrol etmeyi de unutmuyoruz. Yani gelen e-posta kutusuna herhangi bir şey gelmediyse kesinlikle gereksiz e-posta kutusunda kontrol etmenizi öneririm. Bazen buraya düştüğü de oluyor. Bize şimdi yurt dışından bir response dosyası gelecek ve biz bu response dosyasını kullanarak aktivasyon işlemini tamamlamış olacağız. Evet, yurt dışından mail geldi. Biraz bizi bekletti tabii. Yaklaşık bir 10 dakikadır bekliyorum. Hatta mail gelmedi diye tekrar ikinci bir mail daha ilettim. İkisinin cevabı da şu an geldi. Dosyamız şu şekilde. Response dosyası geliyor. Bunu hemen indiriyorum. Şu şekilde. Sanal Windows'umuza geçiyoruz. Yani ikinci aktivasyon yapacağımız bilgisayara geçtim. Buradaki dosyayı buraya taşıdım. Burada tabii Mapinfo'muz demo versiyonda başlamıştı. Burayı kapatıyorum. Aktivasyon için Mapinfo'yu açtık. İlk başta bize aktivasyon request dosyasını soruyor. Bakın şuradaki dosyayı soruyor. Yani bu halen duruyor mu? Burayı yurt dışına göndermiştik ya. Eğer ki bu burada değilse tutup buraya, yani desktop konumuna taşıyabilirsiniz. Eğer ki bu dosyamız burada değilse bunu burada belirtilen dosya konumuna taşıyabilirsiniz. Bakın burada desktop, yani masa üstünü belirtmiş. Yurt dışına mailde ilettiğimiz dosya bu. Bu burada. Evet, doğru diyoruz. Yes dedik. İkinci adımda ise yurt dışından bize cevap gelen response dosyası. Bunu tanıtacağız. Browse'a bastık. Masa üstünü seçtim. Bakın response olanı. Request bizim gönderdiğimiz, response yurt dışından gelen. Aç'a bastım. Next diyorum. Bakın başarılı diyor. E-mail aktivasyon tamam dedik. Ve artık bu işlemden sonra lisans aktivasyon işlemimiz tamamlanmış oldu. Aktivasyonun başarılı olup olmadığını da nasıl bakabilirsiniz? Geldik Pro seçeneğine tıkladınız. Lisanslamaya tıklıyoruz. Bakın burada lisans bilgileriniz ne zaman işte süresi bitecek, buradan bu bilgilere erişebilirsiniz. Zaten Mapinfo'yu kapatıp tekrar açtığınızda size lisans sormaması gerekiyor. Lisanslama işlemini yaptık. Artık buradaki dosyalara ihtiyacımız yok. Bunları da isterseniz yedek yine tutabilirsiniz ya da silebilirsiniz. Bunlarla bir işimiz artık kalmadı. Lisanslama işlemi de bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.